Birazdan izleyeceğiniz bu mini bölümümüzde ıvır zıvırların değişimiyle bazı parçaların yenilemesini yaptık. Bildiğiniz üzere diğer videolarımda kayış ve gergi gibi parçaların sökümünü hızlıca geçmiştim. Ters takılmış olan bu kayışın sökümüyle işlemlerimize başlıyoruz. Gergi üzerindeki cıvata başını ve lokmayı kullanarak kasnağı bir miktar oynatıp kayışı yerinden çıkartıyoruz. Motor çalışırken kayıştan herhangi bir rulman sesi gelmediği için söküm işlemi sonrasında bu logolu parçalarda ayrıca muhafaza edileceği için bu restorasyon sürecinde kullanılabilir durumda olan hiçbir parçayı israf etmediğimizi söylemek isterim. Gergiyi kayış sökme işleminde olduğu gibi baskı yönünün tersinde hareket ettirerek bir tornavida aracılığıyla blok üzerindeki deliğe yerleştirerek sabitleme işlemini yapmamız gerekiyor. Rulmanlı kasnağı gergi üzerine sabitleyen somununu da söktükten sonra artık gerginin söküm işlemine geçebiliriz. Gergiyi motor bloğuna sabitleyen 2 adet cıvatası ve şimdiki araçlarda hiç rastlamadığımız bu amortisörün bağlantısı bulunuyor. Buradaki bağlantılarından ayırdıktan sonra artık gergiyi dışarı alabiliriz. Febi ile işbirliğimiz kapsamında gönderilen 15923 kodlu bu gergi takımı içerisinde ihtiyacımız olan amortisör, gergi kütüğü ve rulman kasnağını barındırıyor. Bu setin haricinde tüm bu ürünleri ayrı ayrı olarak da parça numaralarına göre satılabilmektedir. Ancak biz komple revizyona girdiğimizden dolayı takım olarak değişimini gerçekleştireceğiz. Gergi kütüğünü blok üzerindeki konumuna yerleştirdikten sonra cıvatalarının boşluklarını alarak sıkma işlemini yapıyorum. Aslında çok gerekli değil, ancak 25 Nm civarında torklama yaparak bunları da sıkabilirsiniz. Rulmanlı kasnağı da 17 Nm civarında bir torkla gergi üzerine taktıktan sonra az önce bahsettiğim gibi bu noktalarda herhangi bir sızdırmazlık veya düzgün basma gibi sorunlarımız olmadığından elle bile sıkarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Amortisörü de kütük üzerine montajladıktan sonra birkaç defa açıp kapatarak kullanıma hazır hale getiriyorum. Kayışın montaj işleminden önce alternatörün de kontrolünü yapmak istedim. Aslında araç çalışırken hiçbir ses duymamama rağmen boşta döndürdüğümde bu şekilde rulman sesinin olduğunu fark ettim. Hazır etraf rahatlamışken alternatörü sökerek bunu da tamir etmeye karar verdim. Alternatörün arkasında bulunan sinyal ve besleme kablolarını ayırmamız gerekiyor. Tabi bu işlemleri yaparken akünün sökülmüş olduğunu da belirtmeden geçmeyin. Alternatörü blok üzerine sabitleyen 2 adet cıvatasını da söktükten sonra artık parçayı dışarı alabiliriz. Alternatörü söktükten sonra eski BMW kasalarında kullanılan şarj dinamosu ile aynı olduğunu da fark ettim. Arka kapağın üzerinde bulunan bu vidaları da söktükten sonra kömürlerine baktığımızda ömrünü %50 oranında tamamlamış olduğunu görünce bunu da değiştirmek istedim. Lakin hep yan sanayi konjektörlerin olduğunu duyunca iyice bitene kadar kullanmaya karar verdim. Motorun sökük ve sırada bekleyen birçok işin olması, ayrıca özel çektirme ve pres gibi ekipmanların olmayışından dolayı bu parçayı doğruca marş ve şarj dinamosu tamiri yapan bir yere bıraktım. Aslında marş motoru videosundaki gibi komple dağıtıp boyanarak yenilenmesi güzel olurdu. Ancak bu seferlik böyle olsun diyerek yeni parçamızın rulmanını değiştirerek süreç başında çıkardığı sesi kesmiş olduk. Buradaki işlemleri de bitirdikten sonra ufak ama önemli detaylardan birisi de ön krank keçesinin değişimi olacak. Hazır birçok kasnak ve parça sökülmüşken buradaki keçenin değişimi ilerleyen zamanlarda oluşabilecek yağ kaçaklarının önüne geçmek için değiştirilmesi iyi olur düşüncesindeyim. Ön taraftaki krank yuvasında olan bu keçeyi bir tornavida aracılığıyla yuvasına zarar vermeden sağlı sollu kastırarak yerinden çıkarttım. Yeni keçemiz de yine Febi işbirliği ile gönderilen 31534 kodlu ön krank keçesi olarak geçmektedir. Yeni keçeyi takmadan önce yuvanın da güzelce temizliğini yaptığımı belirteyim. Keçe montajında iç yüzeye bulaştırmadan dış kısmına ufaktan gres sürüp rahat bir montaj gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra uygun çaptaki bir lokma ile hafif hafif darbelerle keçenin yuvaya oturtulmasını sağlıyorum. Bu aşamada sabırlı ve dikkatli bir şekilde montajlamayı yapmamız gerekiyor. Keçenin blok yüzeyiyle dümdüz olacak şekilde ayarlandıktan sonra montajlanmış halini de bu şekilde gösterebilirim. Videonun başında söktüğümüz aslında çok kötü durumda olmayan kayışı da yenilemezsek olmaz diyerek aynı ölçüde yeni bir kayış alarak yerine montajlamaya başladım. Kayışı kasnaklara rotasına uygun şekilde geçirdikten sonra gergiyi serbest bırakarak bu bölümünde işlemlerini sonlandırdım. Önceki videolarımda belirttiğim üzere orijinal ancak çok badireler atlatmış fan davlumbazının da yenisiyle değişimini yan sanayi bir üründe gerçekleştirdim. İlk başta bombe olur, ayakları uyumaz diye korkum vardı.
Ancak sorunsuz şekilde takılması beni sevindirdi. Nihayet motor bölümündeki uygulamalarımız gördüğünüz gibi bitmiş durumda. Özellikle kule bölgelerinde detaylı bir temizliğe ihtiyaç duyulduğunu farkındayım. İlerleyen aşamalarda bu süreç hala devam ettiği için pasların temizlenmesi, gerekli görülen yerlerin boyanması ve plastik aksamların yenilenmesi gibi işlemlerimiz de olacak. Temizlik işlemleri de buranın konusu olduğundan bu detaylara başka bir videoda yer vermeyi daha doğru bulmaktayım. Konsept videolar halinde sizce süreç nasıl gidiyor? Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın.